Bodrum'a Gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi size gerçekten hatır sayılır güzellikte bir projeden sesleniyorum. Bu projeyi şimdi beraber gezeceğiz. Burada şu müstakil, kendine özel bahçesi olan geniş arsalı villadan başlayacağız. Şimdi içeride bize Melis Hanım bu konuda yardımcı olacak. Bakın. Peysaja bakın ya, böyle bir peyzaj. Yani gerçekten Bodrum'da çok az yerde var. Buranın peyzajı yeter diyorum ve giriyorum. Evet, bu dev bahçenin içindeyiz. Melis Hanım merhaba. Merhabalar Yusuf Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bize bu projeyi anlatmanı isteyeceğim ama Şimdi bu projeyi anlatmak tabii diğer projeleri anlatmak kadar kolay olmayacak. gerçekten anlatması, Evet. yani hissettirmesi zor bir proje. Hissettirmesi zor. Gerçekten burada olduğunuzda anlayacağınız, hissedeceğiniz bir projedeyiz şu anda. Bizi burayı nasıl Standart- böyle önemini anlatabilirsin ya? Yani çok standartların dışındayız şu anda. Yani öyle hayal ettiğiniz gibi bir villa gezmeyeceğiz. Villa denilebilir, Evet. malikane de denilebilir. Hani böyle Fransız dergilerinde bu evler olur ya böyle Hı hı. hani filmler, diziler çekilen. Böyle Asmalı Konak mı vardı, daha önce bir dizi vardı. Evet. Ona benzeyen bir ev gezeceğiz sizinle. Bu proje çok özel bir proje. Öncelikle konumdan bahsetmek istiyorum ben. Herkesin şu anda ilk bilmek istediği şey konumun nerede Yani bu burayı evin oluyor. kimler neden tercih etsin? Şimdi burada şöyle, bizim 14,5 dönüm üzerinde sadece 8 tane evimiz var burada. Yani bu demek oluyor ki hem iç metrekareler hem dış metrekareler standartların Ortak üzerinde alanlar da demek oluyor. yani olağan dışı şekilde yüksekte yani. Evet, Çok yüksek aynen alanlar. öyle. Onun dışında burada tercih eden ailelerimiz, zaten bu 8 evden 2 tane evim var şu anda sadece. Ve Bodrum'da başka yok. Onun da altını çizeyim. Son 2 evimiz var, yani 6 tane evimizde şu anda yaşam var burada. Tercih eden ailelerimizden çoğu demeyeyim hatta, Hepsi. hepsi. Ya Bodrum'dan yer almak isteyen herkes. Belki Bodrum'da de. yer almak isteyen herkes, hep böyle şey olur ya insanların kafasında, yani bizlerin de aslında hep bir Yalıkavak'ta, Türkbükü'nde, Gündoğan'da evim olsun diyoruz. Deniz Neden manzarası Yalıkavak, olsun, Gündoğan, işte Türkbükü? şu olsun, denize Niye yakın bir derya manzara? Niye işte böyle 300-400 metrekarede sadece yetinmeye çalışıyoruz? Aslında bu oyunun cevabı oluyor. Yani bu projeye geldiğinizde diyorsunuz ki, biz neden hep Gündoğan gezdik? Biz niye bu kadar ön yargılıymışız bu bölgeye dediğiniz projedeyiz. Evet. Gümüşlük'teyiz. Gümüşlüğü öğrenelim, Gümüşlüğü bilelim, sevelim. Çünkü neden? Gerçekten çok özel bir bölge ama nasıl ki bundan 3 yıl önce Yalıkavak yoktu ve herkes Türkbükü wow diyordu. İşte aslında Gündoğan'a ve Yalıkavak'a alıştıktan sonra Gümüşlüğü keşfettiğimizde de şey olacak. Aynen böyle bir yıl sonra. Evet. Bu videoyu açın izleyin bir yıl sonra. Gümüşlüğü neden daha önce keşfetmemişiz olacak. Gerçekten öyle bir yerdeyiz. Gümüşlük'teyiz. Burası işte gün batımı limonları, işte sanatı, tarihi ve balığıyla ünlü bir yer. Balık restoranları için işte çok fazla insanın geldiği, tercih ettiği bir yerdeyiz. Yani ben kendimden örnek vereyim. Birçok arkadaşım Bodrum'a bana tatile geliyor, akrabalarım, arkadaşlarım. Her yeri geziyorlar. En son diyorum sizi bir yere götüreceğim. Gümüşlüğe getiriyorum, şok oluyorlar. Şok. Yani nasıl diyorlar yani bu sahili vesairesi. Yani buranın gerçekten en önemli yeri balık restoranlarının olduğu o çarşı. Orada yürümek, çay içmek, arkadaşlarına sohbet etmek. Alaçatı havası var. Aynen, Alaçatı Eğer havası var. seviyorsanız Alaçatı'yı. Zaten bu Cüneyt Özdemir'in de buraya geldiğinde direkt çekim yaptığı yer orası yani. Yani Gümüşlük çok güzel, çok özel bir bölge. Her yere yakın bir bölge. Eğer yaz kış düşünüyorsanız Bodrum'da yaşamı, gerçekten Türkbükü uzak kalacak size. Yalıkavak belki evet, Yalıkavak marinasıyla ünlü, deniz manzarasıyla ünlü ama kendi yaşamınız sizin için çok değerliyse ve böyle büyük, yani küçük metrekarelere sıkışmak istemiyorsanız, bahçenizin tadını, işte evin tadını çıkarmak istiyorsanız burası doğru yer derim. Şimdi Asmalı Konağımızın Burası bu arada gün batımı olarak da Bodrum'un en iyi yeri. en iyi yeri. Çünkü En iyi yerleri burada arasında, limon evet. kafe var. Gün batımına bir arayıp randevu almaya çalışın bakalım. Gümüşlük, evet. Limon Gümüşlüğü. Sadece gün batımı saatindeki randevuları 1,5-2 ay boyunca dolu. Şu an arasında bir yaza randevu alamayabilirsiniz yani. Aynen öyle. Yani onun dışında mesela şurası, biliyor musunuz bilmiyorum. Eski Tel Dolap Restoran diye geçiyor. Hemen Buraya şurası. önceden Yusuf abi çok önceden insanlar sadece burada gün batımında yemek yiyebilmek için aylar öncesinden rezervasyon yaptırıp geliyorlarmış. Öyle çok bir yer. özel bir restorandı. Fakat bir kayıptan dolayı el değiştirdi. Anladım. Dolayısıyla şimdi yeni konsepte İtalyan... Şu yukarıda bir Greta da var. olabilir. Orası da çok güzel gün batımında, gün içerisinde de güzel. Var buranın kendine özel yerleri var. Malikanemizdeyiz yani, villamızdayız. Ne söylememi istersiniz? Gümüşlüğü anlattık. Şimdi projeden bahsediyor. Projenin yüz ölçümünü söyledin. 14,5 dönüm. Evet. 14,5 dönümde sadece 8 tane evimiz var. İç dış metrekarelerimiz oldukça geniş. Burada
Bodrum'da biz Bali konseptini planladık. Yani daha doğrusu Bodrum'da neden eşi benzeri olmayan bir proje diyoruz. Birincisi taş olması ama ikincisi Bali konseptli taş bir villa olması. Taş villa çok aslında bakıldığında ama bu dönemde bu şartlarda bu iç metrekarelere sahip ve bu böyle bir dizaynda bu metrekarelerde maalesef Vallahi geniş açıya sığmıyor ev. Öyle değil mi? Sığmıyor. Sığmıyor. Ben sığıyorum ama. Siz tamam sığıyorsunuz çok şükür. Şimdi buranın nereden başlayalım? Siz bizi Şöyle başlayalım. rastgele gitmeyeyim kayboluruz diyoruz. 2 tane ev gezeceğiz bugün. Evet. Belirttiğim gibi 2 tane evim var zaten sadece. Birinci gezeceğimiz ev bu evimiz. Kendine ait böyle çok kıymetli özellikleri var. Evlerin içleri, iç metrekareleri zaten aynı. Net 355 metrekare bir ev gezeceğiz. Net süpürülebilir alan. Süpürülebilir Dolayısıyla buna normalde belki size 550 diyecekler bu metrekaredeki bir yere. Yani brütte. alan, Bürük'te. Ve şimdi geldik na tamam olan villamıza. Şöyle yan köşeden göstereyim ben size. Bunun ölçüleri aslında demin gezdiğimiz yerle aynı. Mimarisi de aynı. Şimdi Melis Hanım bize hızlıca burayı anlatacak. İçini çok fazla gezmeyeceğiz zaten biliyorsunuz. Merhabalar Melis Hanım. Şimdi na tamam villamıza geldik. Evet şimdi yarın atalım. Yani %80 tamam. Tamam. Düzeltelim. %20 na tamam. %20 na tamam olan evimizin bloğu H bloğu. Deminki D'ydi. Bu H. H bloğu. Tamam. Şimdi burası giriş alanı evin. Şöyle yollarını da ben çekeyim bir yandan. Bodrum mu burası değil mi acaba? Çok iyi ya. Hatırlarsanız diğer evden örnek veriyorum. Burada bir giriş kapımız vardı. Evet. Kilitli açıyorduk. Hı hı. Burayı da yine öyle o şekilde sistem yapılabilir. Ama biz bu şekilde planladık şu anda. Tamam. Açılabilir, kapatılabilir. Burası avlu alanımız. Diğerinde bir taraf açıktı mesela. Bunda kapalı gördüğünüz gibi. Evet. Açılabilir, kapanabilir burada. Şimdi Evet. natamam olan kısımları zaten hızlı geçileceği için Hı hı. salon, mutfak, diğer evden çok iyi hakim olduğumuz için evin içi de aynı olduğu için metrekare olarak bahçeye ve havuza bakalım. Burada öncelikle. Yani farklılığı burası aslında. Burası en büyük bahçeli olan villa mıydı? Öyle hatırlıyorum ben. Aslında az önce gezmiş olduğumuz evin bahçesi daha büyük. Evet. 100 metrekare daha geniş buradan ama buranın daha kullanışlı bir bahçe alanı var. Daha derli toplu. Şöyle ben Bir tık kotluydu. geriye doğru çıkayım. Bakın buralar site yolları falan. Bakın. Yani o kadar büyük ki gidiyor arkaları da şu aşağıdaki nehir kenarı var. Orası da bu projeye ait. Evet burada biraz daha Bakın geniş açıya büyüklüğe çekebiliyor. bakıyoruz. Dev gibi bir bahçe. Hayır devam ediyor bahçe. Böyle Buradan bitiyor. görünmüyor kadrajdan. Yok bitmiyor. Buradan alalım. Şimdi burada bahçe devam ediyor ama kadrajda çıkmıyor. Burayı isterseniz kapalı bir Buranın bahçesi devasa. yapabilirsiniz. Aynen. Hiç bitmiyor. Şöyle bir bahçe alanı. Mesela hani size 2 tane kapı kullandık. Bir tanesi üstte merdiven Evet. kısmında demiştim ya. Bu evin kapısı, ikinci kapısı burada. Ya merdivenden bir kat çıktığınızda karşımıza çıkan kapı aslında burası. Diğer evde. Evet, burada da aynı şekilde. Hı hı. Ama isterseniz burası bahçeye, arka bahçeye yakın olduğu için buraya bir merdiven verip direkt bahçeye... Burayı yükseltip kod verip bir ayağınıza yani yola sıfır bahçede yapabilirsiniz olur. ikinci kata mesela. O şekilde planlanabilir. Şimdi evin içine bakalım. İzole, çok izole, gayet güzel. Şimdi diğer alanları hızlıca geçeceğiz. Buralar mutfak dolaplarımız var. Gezdiğimiz yer vardı. Hatırlarsınız. Evet. Buradan bahçeye çıkıyorduk. Bir ateş çukuru ve dış mutfağı vardı. Hı hı. İşte o kapı, bu evde bu kapı. Yani Anladım. buraya böyle mutfak gelecek, o tipi yine. Güzel. Buradan direkt havuzu görüyoruz. Yani %80 tamam. Sadece mutfak ve banyolar hazır değil. Şimdi göstereceğim size. O da yine aynı. Banyo göstereyim. Şimdi banyonun bütün altyapıları, tesisatları, her şey okey. Hı hı. Bütün o dekoratifleri de. Sadece işte evisi, işte lavabosu, duş kabini falan gelecek. O kadar. Buraya istenirse dolap yapılabilir. Yeri alınır. Tamam aslında ufak dokunuşlar kalmış burada Evet da. evet, en ince detayları.
Geri kalan evi gezmemize gerek yok. Tasarım olarak aynısı. Bunun gibi birkaç tane eklemeniz gereken şey var bu evde sadece. Evet, orası yardımcı odası diye gezdiğimiz ev. Aynı. Evet. Zaten evler aynı. Tamamdır. Vermeden geçemedim. Şimdi burada kendine ait banyo alanımız var ve bir odamız var. Burayı isterse misafir, isterlerse çocuk odası ya da gelen işte yardımcı olur, bir şey olur, kullanılabilir. Şu anda çalışma odası gibi planlanan bir oda burası. Kendine ait banyo alanı var. Buradan direkt bahçeye çıkılan bir alanı var. Burada da balkon var. Şöyle. Banyo gayet güzel. Kadraja sığıyor banyolarımız. Sığdırmaya çalışıyoruz. Burası mesela bir evde komple mutfak alanı olarak değerlendirilmişti. Evet, mesela kapalı bir mutfak isteyip yaz kış kullanmak istediğiniz bir evse arayışınız. Burayı tamamen kapalı mutfak olarak planlayıp az önce kapanabilir, açılabilir avlu diye tarif ettiğimiz alanı komple büyük böyle yemek masasıyla yemek alanı olarak tasarlayıp diğer tarafı da yani mutfak salon diye anlattığımız kısmı da tamamen salon yapabilirsiniz. Aynen Bu da öyle. farklı yani bu sitede olan ailelerimizin bir tanesi bu şekilde planladığı. Hemen karşısında da burası var. Şimdi burada şöyle bir sistem var. Buraya bir ayrı kapı planladık. Burayı kapattığımızda Evet. tamamen izole oluyor bu alan. İşte çamaşır kurutma makinesi, kendine ait banyosu ve oda şeklinde. Yani burası daha çok, tabii alt katta müştemilat var ama artı olarak evde de bir yardımcı ya da işte birisi olacaksa kullanılabilir bir alan açıkçası. Güzel. Sonuçta burada kalanın ilişkisi bu kapıyla kesiliyor buradan. Evet, Önemli olan o. doğru. Önemli olan o. Bir de şu kapıdan bahseder misin? Bu dışarı ile içeriye ayıran ana kapı aslında. İki Evet. kapı var burada. Doğrudur. Bu yani dışarıyla içeriye ayıran ana kapı ama bu kapının özel bir şeyi var. Yani çok özel bir tasarım. Zaten ağır bir kapı. Ve biz bundan her evde 2 tane kullandık. Bir tanesi havalandırma, işte o merdivende o bütünlüğü sağlasın, ışık alsın ve havalandırılabilsin diye planlandı. Diğeri de bu şekilde ana odalar için giriş kapısı olarak planlandı. Tamamdır. Şimdi yukarıdaki oda. Şimdi bu alttaki 2 odayı da gezdik. Yukarıya doğru devam ediyoruz. Evet. Yine bu ihtişamlı kapı ikinci kez burada görüyoruz. Merdiven genelde böyle taş evlerde, Yani işte burası konak tarzı yerlerde 4 karanlık metre, olur ya. 4,5 metre falan yani ciddi bir alan. İşte o karanlık Ciddi bir yükseklik. olmasın diye planladığımız alan. Ya bu tarz bir evi ancak yurt dışında görürsünüz. Ben o kadar diyeyim size. Zaten bu çok istenilen bölgeler vardı ya, saymıştık başta. Evet. Doğan, Yalıkavak, Tüplükü. Bu evi oraya bir yere koyduğumuzda zaten alınamayacak bir rakam. Tabii, olmuş olacak. tabii imkansız. Evet, imkansıza girecek. Üst katta yine alt kattaki aynı sistem. Karşılıklı 2 odamız var. Bir tanesine girelim. Buradan manzarayı da görüyoruz Yusuf Bey. Oo, çok güzel bir deniz manzarası var burada. Ne kadar size yansıyor bilemiyorum. Heyecanlandım Yansımıyor şimdi. olabilir. Heyecanlandım. Şimdi şunu kendi görüşümüze benzetelim. Ya ne kadar da olsa benzemiyor. Yani ciddi bir güzel bir deniz manzarası var şu an karşımda. Öyle demek istiyorum. 2 tane görüyorsunuz değil mi? Evet. Sadece karşıyı mı yoksa şurayı da gösteriyor muyuz? Bakın şimdi bir tane. şurada var. Şurada tepeler var. Sonra karşımızda bir de burada deniz manzarası var. Yani bu manzara gerçekten özellikle akşamları gün batımında inanılmaz. Bahçemize yukarıdan da bakalım hazır fırsat bulmuşken. Bu videoyu izlediğinizde ev hakkında kafanızda bir ara aklınızda bir soru işareti kalacağını ben zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Ama yine olursa da her zaman yardımcı oluruz. Tabii. Evet. Şimdi otelde Daha burada salon var, yatak odası var, girmedik. burada mimarımız bir çalışma yaptı. Böyle bir alanımız var. Bir lavabo alanı tamamen kapanabiliyor bu şekilde. Çok iyi. Dolap imajına dönüyor. Burada yine bir odamız var. Şimdi totalde bu odayla beraber 4 tane oda gezdik sizden. Evet. Bu 4 odanın 4'ünün de banyosu, işte bütün donanımları aynı. Metrekareleri aynı ama
Dördünü de farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. En başta bahsettiğimiz gibi birini iptal mutfak, birini yardımcı odası, birini misafir, birini normal ebeveyn odası olarak kullanabilirsiniz. Evet. Buradaki ahşap falan güzel olmuş. Evet. Gayet güzel. Bu perdeler açıldığı zaman tabii ki arkalarında yeşil ağaçlar falan var. Evet, Peyzajı bunun görüyorsunuz. ağaçlarımız, Şunu bir açalım mı? Ben tam Açalım. gösteremedik bence bunu. Açalım. Aç. Evet, bildiğiniz bir mutfak aslında. Lavabo. Buraya Yani- hizmet eden, şuraya bardakları Aslında falan evet, koyup çay burada bir bardağınızı vesaire her üst şeyinizi oturma alanı yerleştirip olduğu için Yusuf Bey hemen Tabii. burayı göstereyim. bu salona hitap eden bir gizli bir mutfak Gizli bir aslında. mutfak aslında. Ve salon çok güzel olmamış mı? Ve üst salon. Ya ben bu koltukları görünce bayıldım Üç yani. tane salon yapılabilir bu. Tabii. Her biri oda bir salon kadar Burada zaten. size de 2 tane mutfağı olan evimiz var. 3 tane salon olan da var. Yani sizin neye ihtiyacınız varsa o şekilde şekillendirebileceğiniz. Çok şu sahne acayip güzel. Hayal, Yani çok keyifli bir yer. sınırsız diğer şey dönüyor burada. Yine şöminemiz var. Altta bir tane, üstte bir tane. Yani totalde 2 tane şöminemiz var. Eşyalar alınabilir mi? Biri burayı almak isterse. Şöyle söyleyeyim size. Eşyalar normalde dahil değil. hı. Yani sadece ankastre. Vereceğimiz fiyatta sadece ankastre set var. Bu eşyaların hiçbiri dahil değil. Eşyaların hiçbiri dahil değil ama beğendiğiniz bir eşya olursa görüşebiliriz. Anladım. Pazarlık aşamasında bunları konuşuruz diyoruz. Konuşuruz. Buradan Burada- şurada da bir ufak balkonumuz var. Size bahsettiğim o sistem açılabilir, kapanabilir camlarla planlandı burası. Yine arka tarafı da keza aynı şekilde. Açıp direkt olduğu zaman. Kesinlikle şu sahne çok güzel. Burası çok güzel bu arada. Bence buraya Kapakta bunu kullanmayı düşünüyorum. yaklaşsanız güzel olacak. Yani size şu anda tabii kadraja her şeyi sığdırıp açık net göstermeye çalışıyoruz ama gerçekten projeyi ziyaret ettiğinizde o şeyi daha iyi alacak. Ya gördüğünüzde şok olacaksınız diyebilirim. Gerçi bunun daha neleri görmüş insanlar vardır ama Tabii. hani ama bizim bildiğimiz kadarıyla burası gerçekten güzel ve ben buradan şu an diğer bahçelere bakıyorum ve hiçbiri gözükmüyor gördüğünüz gibi. Bütün hepsi izole şekilde konumlanmış. Her yerde ağaç var zaten. Başka bir şehir, başka bir ülke gibi yani gerçekten. Bali konsept dediğimiz gerçekten oluşturmuş burada. Hoş. çok özel bir yer burası gerçekten. Ve bu arada şunu da altını çizelim. Burada hani alım yapan, yaşayan diğer ailelerimiz de çok böyle komşuluğun olduğu bir yer. Yani açıkçası burada tabii insan seçmekten demek çok doğru olmaz ama burada huzurlu bir site yarattık ve olmayan bir şey yaptık. Dolayısıyla burada burayı tercih eden kişiler bizler için de çok önemli. Sizin için ne kadar ev seçmek çok önemliyse bizler için de burada bir komşu kazanmak çok önemli. Birazcık komşuluğa kıymet veriliyor öyle söyleyeyim. Tabii yani bu projenin içerisinde 6 tane satılmış yer var. Hepsi de birbiriyle eş dost, ahbap gibi oldu. Çok iyi ilişkileri var. Yine buraya uyum sağlayacak bir müşteri olursa herkesin çok sevineceği bir şey haline gelir. Bu da önemli gerçekten buradan alım yapmak için. Evet. Şimdi 5. odamız ebeveyn odasındayız. Master oda olarak geçiyor. Hı hı. Harika büyüklükte bir oda. Her bir odası salon gibi ya. Aynen öyle. Çoğu evin salonu gibi ya. Ve daha burası bitmedi. Bunun arka tarafları giyinme alanları falan Evet. var. Evet. Şimdi sağ tarafta bir giyinme alanımız var. Öncelikle büyük camlarımızı çekelim. Tabii. Çok güzel. Şimdi sağ tarafta giyinme alanı var. Evet, sağ Orayı tarafta çekiyorum. giyinme alanımız var. Şöyle bir alan yeterli. Yani rustic country bir evde nasıl modern bir yatak odası planlanıyor. Sol tarafta da ebeveyn banyosu Evet. var. Sol tarafta da ebeveyn banyosu var. Wow. İlerleyebiliriz. Sağ tarafta Vay devam edelim. vay. Hiç göründüğü gibi değil. Çok büyükmüş. Giyinme odasını ufak tutup burayı büyük yapmış. Evet. Bu da çok güzel olmuş.
Şimdi köşe bir ev olduğu için buradan dışarısı hani cam var, nasıl rahat Zaten edecek. kendi nasıl bahçesine edecek, bakıyor şu an. Kendi bahçesine bakıyor. Yani o arkada görmüş olduğunuz alan zaten izole bir ev olduğu için, kapalı bir alan olduğu için. Villanın girişinde tamamen buraya ait olan yere bakıyor yani şu an burası. O yüzden çok güzel olmuş. Şimdi yerden ısıtma ve şömine dedik ama otel tipi VV'lerimiz de var. Aynı zamanda akıllı ev. Yani bunların da altını istedim. Hem böyle Bu evde şey var mı? Bu yerden ısıtma için gerekli olan cihazlar falan, yerden ısıtmanın sistemi var. klimalar da var. Evet. Bu evde yerden ısıtma ve ısı pompası, klima var. Şömine de var. Diğer gezeceğimiz ikinci olan evde yerden ısıtmanın sistemi var. Isı pompası temin edilmesi gerekiyor. Diğeri tamam. Tamamen boş diye düşünün. Sadece ana hatları var. Gezeceğiz şimdi onu da. Buranın avantajı bence klimasının olması, ısı pompasının Diğerinin de var olması. kliması. Makineleri falan var yani. Var. Yani Klima çalışır durumda. Bir tek yerden ısıtmanın ısı pompası yok. alınması gerekiyor. O da çünkü kişiden kişiye değişiyor. Hani Hangi markayı marka kullanacak, ne seviyorsunuz, yapacak? kullanıyorsunuz gibi. Aslında çok tamam değil orası da %80 tamam aslında. Bence şimdi Yani daha çok orayı merak ediyorlar. banyo ve mutfak kısımları sadece. Tesisatları yapıldı. Bütün altyapıları sağlandı. Sadece işte o kişisel böyle ince detay dediğimiz kısımlar kaldı. Öyle söyleyeyim. Tamam. Şimdi ne tarafa gidiyoruz? Şimdi burada sonlandıralım, diğer eve geçelim isterseniz. Yani buraya kadar sabredip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Uzun bir video oldu. Melis Hanım'a da çok teşekkür ederim. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımızda buna benzer yüzlerce video var. Hepsini izlediğinizde Bodrum hakkında genel bir bilgi sahibi olacaksınız. Bu da size alımda çok kolaylık sağlayacak. Fiyat veremiyoruz bildiğiniz gibi. Birçok videolarımıza alışık olanlar biliyordur. Bana WhatsApp üzerinden ekran fotoğrafı, link atarak fiyatlandırmayı direkt öğrenebilirsiniz. Ben size hızlıca dönüş yapıyorum. 7/24 gönderebilirsiniz. Hiç çekinmeyin. İletiyor olacağım. Görüşmek dileğiyle, sağ olun. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ben de çok teşekkür ediyorum bizi seyrettiğiniz için. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Beni takip etsinler değil mi? Etsinler. Yusuf abiniz edin. Size doğru bilgileri verin. Sağ olun, görüşmek üzere.